Albert Camus, 20. yıl Fransız edebiyatının en etkileyici isimlerinden biriydi. Eserleri insanın varoluşsal yalnızlığı, anlamsızlığı ve absürtlüğü keşfetme çabaları üzerine derinlemesine düşünceler barındırıyordu. Özellikle Yabancı, Sisyphos Söyleni ve Veba gibi eserleriyle tanınan Camus, felsefi düşünceleriyle de büyük etki yaratmıştı. Onun absürdizm anlayışı ve intihar üzerine düşünceleri, insanın varoluşsal acılarını anlamaya ve bu acılarla nasıl baş edileceğini araştırmaya yönelik derin bir çabanın ürünüdür. Albert Camus'un felsefesinde absürtizm ve intihar arasında derin bir ilişki bulunmaktadır. Absürtizm, insanın varoluşsal acılarını ve anlamsızlığını keşfettiği bir felsefi akımdır. İntiharsa, insanın bu anlamsızlık karşısında yaşadığı çaresizlik ve umutsuzluk sonucunda tercih ettiği bir çıkış yoldur. Ancak Camus'a göre intiharın anlamı absürtizmin temel prensiplerini ve paradokslarına derinlemesine işaret eder. Absürtizm, insanın evrenle karşı karşıya kaldığı anlamsızlığı ve çelişkiyi ifade eder. Bu anlamsızlık, insanın varoluşsal yalnızlığını ve yabancılaşmasını tetikler. İnsan, varlığının anlamını kavramak için çaba sarf eder ancak evrenin anlamsızlığı karşısında çaresiz hisseder. İşte bu noktada insanın intihar gibi bir çözüm yolu araması şaşırtıcı değildir. Ancak Camus, intiharın aslında absürtizmin bir paradoksu olduğunu iddia eder. Çünkü intihar, anlamsızlığı sonlandırmak gibi görünse de aslında anlamsızlığın daha da derinleşmesine yol açar. İntihar, insanın varoluşsal yalnızlığını ve anlamsızlığını kabul etmek yerine kaçışı seçmesiyle bir paradoks oluşturur. İntiharın anlamı, Camus'un absürtizm felsefesinde ironik bir rol oynar. İntihar, insanın anlamsızlığa karşı bir tepki gibi görünse de aslında bu anlamsızlığı daha da vurgular. İntihar, absürtizmin paradoksal doğasını ortaya koyar ve insanın varoluşsal sorgulamalarıyla baş etme konusundaki çabasını derinlemesine yansıtır. Sonuç olarak Albert Camus'un felsefesinde absürtizm ve intihar arasındaki ilişki, insanın varoluşsal acılarını ve anlamsızlığını anlama çabasının derinliklerine işaret eder. İntihar, absürtizmin paradoksal bir yansımasıdır ve insanın varoluşsal çatışmalarını çözmek için gerçek bir çözüm değil, absürtizmin ironik bir sonucudur. Bu nedenle Camus'un felsefesinde intiharın anlamı, insanın absürtizmin paradokslarıyla yüzleşme ve bu paradoksları anlama çabasının bir yansıması olarak görülmelidir. Albert Camus'un felsefesinde absürtizm ve insanın varoluşsal yabancılaşması birbiriyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Absürtizm, insanın evrenle karşı karşıya kaldığı anlamsızlık ve çelişkiyi ifade ettiğini söylemiştim. Bu anlamsızlık, insanın varoluşsal yabancılaşmasına neden olur. İnsan, evrende var olduğunu fark ettiğinde çoğu zaman evrenin anlamını arar. Ancak Camus'a göre evrenin anlamı yoktur veya varsa bile insanın kavrayabileceği bir anlam değildir. Bu durum insanın varoluşsal yabancılaşmasını tetikler. İnsan kendisini evrende yabancı hisseder. Çünkü varoluşunun anlamını kavramak için çaba sarf ederken aslında evrenin anlamsızlığıyla karşılaşır. Varoluşsal yabancılaşma insanın kendisini, diğer insanları ve evreni anlamlandırmada yaşadığı güçlükleri ifade eder. İnsan kendisini bir yabancı olarak hisseder. Çünkü varlığının amacını ve anlamını bulmakta zorlanır. Diğer insanlarla ilişkilerinde de yabancılık hisseder. Çünkü herkes kendi varoluşsal anlamsızlığıyla yüzleşir. Evrene karşı da bir yabancılık duygusu geliştirir. Çünkü evrenin anlamı insan için erişilmez bir gizem olarak kalır. Camus'un absürtizm ve varoluşsal yabancılaşma üzerine düşünceleri, insanın varoluşsal acılarını anlamaya ve bu acılarla nasıl baş edileceğini araştırmaya yönelik derin bir çabanın ürünüdür. Ona göre insanın varoluşsal yabancılaşmasını kabul etmek ve absürtizmin anlamsızlığını görmek, insanın özgürlüğünü ve yaşamın değerini yeniden keşfetmesine olanak tanır. Bu kabul, insanın kendi değerlerini ve anlamlarını yaratmasına ve varoluşsal acılarıyla baş etme gücünü bulmasına yardımcı olur. Albert Camus'un felsefesinde intiharın paradoksal bir olgusu bulunmaktadır. Bu paradoks, insanın varoluşsal acılarını çözmeye yönelik bir çözüm olarak görülen intiharın
aslında absürtizmin ironik bir ifadesi olduğunu gösterir. İntihar, genellikle insanın yaşadığı çaresizlik ve anlamsızlık hissiyatının doruk noktasında tercih edilen bir çıkış yolu olarak düşünülür. Ancak Camus'a göre intihar etmek aslında absürtizmin paradoksal bir sonucudur. Çünkü intihar, insanın anlamsızlığa karşı bir tepki olarak görünse de aslında anlamsızlığı sonlandırmak yerine daha derin bir absürtü yaratır. İntihar, insanın absürtizmin ironik bir kurbanı olmasını ifade eder. Çünkü intihar eden kişi anlamsızlığı ve çelişkiyi sonlandırmak isterken aslında bu anlamsızlıkla daha da derinleşir. Çünkü intihar, insanın varoluşsal yabancılaşmasını ve evrenin anlamsızlığını kabul etmek yerine kaçışı seçmesiyle bir paradoks oluşturur. Camus'un bu paradoksal yaklaşımı, intiharın anlamsızlığın üstesinden gelmek için bir çözüm olmadığını ve aslında anlamsızlığın daha derin bir ifadesi olduğunu gösterir. İntihar, insanın varoluşsal sorgulamalarından kaçışı değil, tam tersine bu sorgulamaların derinleşmesiyle ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu nedenle Camus'un felsefesinde intihar, absürtizmin ironik bir yansıması olarak görülür ve insanın varoluşsal acılarını çözmek için gerçek bir çözüm değil, kaçınılmaz bir yanılsama olarak kabul edilir. Albert Camus'un felsefesinde intiharın mantıksal sonuçları üzerine derin bir düşünce vardır. Ona göre intihar absürtizmin bir sonucudur, ancak bu eylemin getirdiği sonuçlar absürtizmin mantıksal olarak kabul edilemez olduğunu gösterir. İntihar genellikle insanın yaşadığı anlamsızlık ve çaresizlik karşısında bir çıkış yolu olarak algılanır. Ancak Camus'a göre intihar etmek aslında absürtizmin paradoksal bir yansımasıdır. Çünkü intihar anlamsızlığı sonlandırmak yerine daha derin bir absürtü yaratır. İntihar, absürtizmin ironik bir kurbanıdır. Camus'un perspektifinden bakıldığında intiharın mantıksal sonuçları derinlemesine incelendiğinde anlamsızlığın daha da belirginleştiği görülür. İntihar, insanın varoluşsal sorgulamalarından kaçış olarak algılanabilir, ancak aslında bu sorgulamaların daha da artmasına ve anlamsızlığın daha da derinleşmesine yol açar. İntiharın mantıksal sonuçları absürtizmin doğasıyla çatışır. Absürtizm, evrenin anlamsızlığını ve çelişkisini kabul ederken, intiharsa bu anlamsızlığa bir çözüm gibi görünür. Ancak bu çözüm aslında absürtün daha da derinleşmesine yol açar ve insanın varoluşsal acılarını çözmek yerine daha da artmasına neden olur. Sonuç olarak Albert Camus'un felsefesinde intiharın mantıksal sonuçları absürtizmin paradoksal doğasını ortaya koyar. İntihar, anlamsızlığı sonlandırmak gibi görünse de aslında anlamsızlığın daha da derinleşmesine yol açar. Ve bu da insanın varoluşsal acılarını arttırır. Bu nedenle Camus'un felsefesine göre intihar absürtizmin kabul edilemez bir sonucudur ve insanın varoluşsal sorgulamalarıyla baş etme yolunda gerçek bir çözüm değildir. Albert Camus'un felsefesinde absürtizm ve varoluşsal acılarla baş etmenin anahtarlarından biri anlamı yaratma ve isyan kavramlarıdır. Camus'a göre insanın varoluşsal yabancılaşması ve evrenin anlamsızlığı karşısında anlamı yaratma ve isyan insanın özgürlüğünü yeniden kazanmasını sağlayabilir. Anlamı yaratma, insanın kendi değerlerini ve amacını belirlemesine dayanır. Camus'a göre evrenin anlamsızlığı karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, kendi yaşamına anlam vermek için çaba göstermektir. Anlam, dışsal bir gerçeklikten ziyade insanın kendi değerleri ve tutkularıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle anlamı yaratma eylemi, insanın özgürlüğünü ve varoluşsal öz değerini yeniden kazanmasına yardımcı olur. İsyan da absürtizme karşı bir direniş biçimi olarak ortaya çıkar. Camus'a göre insanın varoluşsal acılarını kabul etmek yerine isyan etmesi gerekir. İsyan, evrenin anlamsızlığına karşı bir direniş gösterir ve insanın kendi değerlerini savunmasını sağlar. Ancak isyanın amacı anlamsızlığı sonlandırmak değil, insanın kendi özgürlüğünü ve değerlerini savunmasıdır. Anlamı yaratma ve isyan, insanın varoluşsal acılarını çözmek için kullanabileceği güçlü araçlardır. Bu kavramlar, insanın varoluşsal yabancılaşmasıyla başa çıkmasına ve absürtizmin anlamsızlığına karşı bir direniş göstermesine olanak tanır.
Anlamı yaratma ve isyan, insanın özgürlüğünü ve yaşamının değerini yeniden keşfetmesine yardımcı olur ve ona varoluşsal acılarını kabul etme ve baş etme gücü verir. Sonuç olarak Albert Camus'un felsefesinde anlamı yaratma ve isyan, insanın varoluşsal acılarını çözmek için güçlü araçlar olarak ön plana çıkar. Bu kavramlar insanın varoluşsal yabancılaşma ve evrenin anlamsızlığı karşısında özgürlüğünü ve değerlerini savunmasına yardımcı olur ve ona anlamı yeniden keşfetme ve absürtizmin paradoksal doğasına isyan etme gücü verir. Albert Camus'un absürtizm ve intihar üzerine düşünceleri insanın varoluşsal sorgulamalarının derinliklerine iner. Ona göre intihar anlamsızlığa bir çözüm değildir. Aksine anlamsızlığın daha derin bir ifadesidir. İnsanın absürtizme karşı isyan etmesi, kendi değerlerini ve anlamlarını bulmasıyla mümkündür. Camus'un felsefesi, insanın varoluşsal yalnızlığını ve anlamsızlığını kabul etme ve bu kabulle yaşama karşı direniş etme arasındaki ince çizgiyi gösterir. Video bitti, hoşça kalın.